Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Güzel bir İzmir sabahından merhaba. Şu anda trafikteyiz. Aracımızda bir yaz tatiline gideceğiz. Bir klima problemi var aracımızda, soğutmuyor. Bir gaz basıncı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir gaz bastıralım, iyi bir klima servisine gideceğim. Geçen hafta aracın egzozunu yaptırırken oradaki Balçova'daki birkaç klimacıya göstermiştim ama onlarda uygun ekipman ve teçhizat olmadığından dolayı araca bakılamadı. Anlayamadılar daha doğrusu. Yani her zamanki gibi ben size söylüyorum, yani ya işin uzmanı siz olacaksınız, bütün alet, ekipmanlar, teçhizat sizde olacak, veyahut da işi bilen adamlara gideceksiniz. Şimdi işte Bornova 3. sanayi yolundayım. Gidelim bakalım, şu gösterelim aracımızı. Ne olacak ne bitecek. Bir klima gazı bastıralım. Bir baksınlar. Aynı zamanda termostattan da şüphelerim var. Ondan eğer klima gazı yeterli soğutmayı göstermezse termostatla ilgili bir çalışma yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü bu araçlarda belli bir yaşın üzerinde termostat, yani klima termostatı arızası olabiliyor. Klima termostatları evaporatörün üzerinde yer alıyor. Bunlarda eğer bir arıza olabiliyor. Bir gidelim bakalım, gösterelim. Gelişmeleri de size aktaracağım. Ne oldu ne bitti bir bakacağız. Bugün de bu şekilde değerlendirelim. Arada klima gazı projemizi erken tamamlarsak başka bir sürpriz çalışma üzerinde de durabilirim. Önce bir klima gazda işe başlayalım. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlarım, klimacıya geldik. Şu anda sistemdeki gaz kaçakları kontrol edildi. Herhangi bir olumsuz durum var mı diye bakılıyor. Basınç kontrolü yapılıyor borulardaki. Bunun ardından da gaz basım işlemine geçeceğiz. Evet dostlarım, şu anda aracımıza klima gazı veriliyor. Yavaş yavaş devri arttırarak basınç arttırıyoruz. Ufaktan soğumaya başladı ama henüz tam bir soğukluğu elde edemedik. İnşallah herhangi bir mekanik sorun yaşamadan şu işi çözeriz. Termostattan şüpheleniyorum ben, klima termostattan, ama bakalım. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Evet sevgili dostlarım, klima gazı projemizi hallettik. Şimdi de aracımızın bir diğer sorunu vardı. Egzozu biliyorsunuz yaptırmıştık. Bu sefer de sol alttan tak 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 şekli bir vurma sesi geliyordu. Sorun egzozun bu takılan flex parça kastırdığı için sıkıntı yaratıyormuş. Biz de işi biraz uzman bir yere geldik. Burada aracımızın bu meşhur orta borusu sıkıntıydı. Onu da değiştiriyoruz. Güzel bir yerden geçiriyoruz. Evet ustam, neler yapıyoruz bu araca? Bozuk şekilleri düzeltiyoruz. Aynen, bozuk şekilleri düzeltiyoruz. Orijinal egzoz ama evet, yerini düzgün oturtamadıkları için. Evet. Bir de meşhur orta borumuz var. Evet. Yeni parça her zaman başka oluyor.
Evet sevgili dostlarım, klima ve egzoz maceramızı hallettikten sonra şimdi yeni bir olaya girişiyoruz. Şu bir tane kapı fitilcisi varmış. Yan sanayi ve aftermarket malzemeler satıyormuş Universal. Onu şimdi arıyorum bakalım. Şu sol kapı fitilinde biliyorsunuz bizim bir problem var. Belki ona uygun bir tane fitil bulabiliriz ondan. Toptancıymış çünkü. Fitil toptancısıymış. Bir bakalım, araştıralım. Belki bir şey bulabiliriz gibime geliyor. Buralarda oldukça sıkıntılı yerler. Bakalım, araştırmalara devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle dostlarım. Aynen abi. Doğrudur. Evet arkadaşlar. Aynen. Aradığımız fitili burada Laspa'da bulduk, İzmir'de. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet dostlar, tekrar selamlar. Bugün epey önemli çalışmalar yaptık. Bayağı bir çalışma yaptık. Bir tane daha sorunumuz ortaya çıktı birkaç gün önce. Ondan da size bahsedeceğim. Biraz sohbet edelim istiyorum. Bugün ilk olarak şöyle bahsedeyim. Yakında bir tatile gideceğiz kısmetse. Şu an yıllık izindeyim. İzne çıktım. İzne çıkmışken iznimin ilk gününde araçtaki bazı problemleri gidereyim dedim. Bunlar ne derseniz, klimamız uzun zamandır yeterli performansla soğutmuyordu. Bunda şimdi şöyle özetleyeyim size. Benim de bir payım var. Sağ altta biliyorsunuz bu araçlarda evaporatör var. Bu evaparatöre benim aftermarket olarak sonradan bağlamışlar. Mekanik termostat. Ben orada bir parça buldum. Tabii onun mekanik termostat olduğunu bilmiyorum. Geçen sene, 1,5 sene önce falan oluyor bu olay. Onu ben oradan çıkardım. Bu ne falan ya dedim, böyle çıkardım. Ondan sonra klima soğutmamaya başladı. Daha sonra araştırmalarım sonucu bu parçanın mekanik termostat olduğunu anladım. Yani dışarıdan termostat takmışlar evaporatör üzerine. Herhalde orijinal termostatı devre dışı kaldı vesaire. Kullanamadılar, bunu taktılar. Bu mekanik termostat da ben atınca tabii soğutmama başladı. Neyse, sonra ben bu parçayı buldum gene. Yani sökmüştüm, neymiş bu falan diyerek. Evet dostlar, kamera devrildi sarsıntılar. Kusura bakmayın, tekrar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Araç eski performansına dönmedi. Klima termostatını söktükten sonra soğutması zaten zayıf soğutuyordu. Neyse, bugün geleyim dedim bir şeye. Geçen haftalarda Arife günü bir Balçova'da bizim orada bir tane küçük sanayi var. Genelde çok iyi bir sanayi değildir. Oraya götürdüm aracı. Bir klima gazı basmaya çalıştırdık. Basamadılar, edemediler, beceremediler. Velhasıl kelam dediler işte Bornova'ya 3. sanayiye gitmek lazım. Bizim İzmir'de 3. sanayi ünlüdür. Oraya geldik. Burada ustalar bakıp etti, inceledi. Klima gazını tamamladılar. Araç şimdi eskisine göre biraz daha iyi soğutuyor ama bu mekanik termostat tık devreye girip çıkıyor. Elimde bir tane AliExpress'ten getirdiğim mekanik termostat var, sıfır. Şimdi eve gidince onu bir takayım diyorum, arabaya monte edeyim diyorum bugün vakit bulursam. Onun haricinde ikinci bir problemimiz vardı. Egzoz, biliyorsunuz geçen haftalarda uğraşmıştım. Şimdi aracın arkasından sol arkadan taktık bir vuruş sesi geliyor. Metal bir parça sol arkadan duyuyorum bunu ama gövdeye çarpıyor. Egzozdan şüphelendim. Bu dedim tam kastırmadılar mı, bir şey mi yaptılar, yerine mi oturtmadılar. Neyse, orada bir tane ismini vermeyeyim şimdi, çok hoşuma gitmedi. Sanayideyken bir İzmir yani bir tane Honda servisi var. Götürdüm. Sağ olsun çok fazla şey yapamadı yani, iyi baktı etti, alt takımdan mı vesaire geliyor diye. Yok dedi, alt takımdan gelmiyor bu dedi. Sen dedi şey yap, egzozcuya göster. Bahsettim. Neyse, egzozcuya gittik. Egzozcuya bir baktı etti, evet dedi bu çarpabilir vesaire. Çok da ilgili biriydi. Onun da videosu var, şimdi paylaşacağım, göreceksiniz. Paylaşmış olacağım hatta. Orta borumuzdaki o problemi de hallettik. Orta boruyu komple değiştirdim arkadaşlar. Ondan kurtulduk. Uygun bir fiyata yaptırdık çünkü. Ondan kurtulduk, orta boru probleminden. Fakat sorunumuz devam ediyor. Takır tukur bozuk yerlerdeki sol arkadan gelen ses devam ediyor. Fikirlerinizi bekliyorum bu konuyla ilgili. Ben Z rotlarından falan şüphelendim. Ne bileyim, bir şeyler olmuş olabilir. Ya bu arabalar çünkü uzun süre yaşlı arabalar. Şimdi şöyle dedim, 25 yıllık araba, bize yani her ne kadar bakımını yapsak da alt takımını değiştirsek de bir şey temas ediyor yani. Metal bir parça gövdeye çarpıyor. Bozuk yollarda duyuluyor ses. Amortisörün kontrolünü yaptım ama onda da bir sıkıntı gelmiyor gibi geldi bana, bilemiyorum. Yani bu işi eğer bu
şeyler bulamazsa özel servisler yine Terakki yetkili servis yolunu tutacağız. Çünkü benim eğer kendim çözemezsem, özel servis çözemezse yetkili servis yolunu tutacağız. Bugüne kadar çözemediğim bütün sorunları her zaman İzmir'de Terakki yolunda yetkili servis çözmüştür. Yani defalarca çok paralar harcatmıştır bana özel servisler. Bakın bundan da şikayetçiyim. Bunu da açıkça söylüyorum. Doğru düzgün bir İzmir'de maalesef var, iyi ustalarımız var ama benim istediğim işçiliği, benim istediğim şeyi yapmıyorlar. Bir kere aracın hararetten yanmasına bile sebep olacaklardı. Söylediğim şeyi yapmadıkları için. Neyse, girmeyelim o konulara fazla. Velhasıl kelam böyle dostlar. Şimdi ev yolundayız. Evet arkadaşlar, sorunlar bahsettiğim gibi. Bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalara girişeceğim. Şimdi gidiyorum. Eve çok yaklaştım. Görüşmek dileğiyle tekrardan. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.